Sizin de başınıza geldi mi bilmiyorum ama acınızı gösterdiğinizde bazen başkaları sizi daha çok incitmeye çalışabiliyor. Bazı insanlar başkalarının başlarının belada olduğunu görmekten hoşlanırlar ve hatta işleri daha da kötüleştirebilirler. Bunun nedeni genellikle kıskançlık veya başkalarının sadizm olarak bilinen bir davranıştan muzdarip olduğunu görme arzusudur. İş yerinde veya herhangi bir yerde arkadaşlarınızla, hatta kendi ailenizde bile canınızı acıtan şeyi göstermeyerek aslında daha güçlü olabilirsiniz. İşte öğreneceğimiz şey tam da bu. Size nasıl güçlü olacağınızı ve hayatın zorluklarından nasıl korunabileceğinizi, hangi duyguların bizlere rehberlik etmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Kendinizi bir fırtına sırasında bir ağaç gibi düşünün. Yapraklar ve dallar sallanabilir ama gövde güçlü ve köklü kalır. Tıpkı o ağacın sizi rahatsız etmiyormuş gibi davranması, sorunları görmezden geldiğiniz anlamına gelmez. Onlar seni kontrol ederler, sen güçlü sakin kalırsın ve etrafındaki her şey kaotik olsa bile hayatından sorumlu olursun. Bu videoda adını duymuş olabileceğin ünlü stoacı filozof Epiktetus'un öğretilerinden bazı prensipleri tartışacağız. Aynı zamanda kendini de keşfedeceğiz. Gerçek gücün şiddetli gök gürültüsünden değil, size yolu gösteren sessiz ışıktan geldiği bilgisini ve Epiktetos'un bir zamanlar söylediğini hatırlayın. Dış koşullarımızı seçemeyiz ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Lütfen konuştuğunuzdan daha fazla dinleyin. Ünlü bilge Tetus, 2 kulağımız, bir ağzımız var diye dikkat çekmiş. Sadece kendi sözlerimizi tekrarlayarak değil, başkalarını duyarak öğrenir ve gelişiriz. Anlamanın aktif dinlemekten geldiğini unutmamalıyız. Stephen R. Cove'un dediği gibi, çoğu insan anlama niyetiyle dinlemez, cevap verme niyetiyle dinler. Başkalarının söylediklerini gerçekten duymak için bilinçli bir çaba gösterin. Sadece yanıtınızı planlamayın, en kötü olanı bekleyin, yani dikkatini eksiltmeyin. Epiktetus bilge bir filozof, benzersiz, etkili bir çözüm sunuyor. Korktuğunuz her şeyin zaten gerçekleştiğini hayal edin. Başarısızlığı büyüme için kucaklayın. Başarısızlık harika bir öğretmendir. Her hata, büyümeye ve gelişmeye yol açan bir kılık değiştirme dersidir. Thomas Edison'un sözleri bu ilkeyle örtüşüyor. Ben başarısız olmadım, sadece işe yaramayacak 10.000 yol buldum demiştir. Her başarısızlığı, başarıya doğru bir adım olarak kucaklayın. Zenginliğe karşı dikkatli olun. Zenginlik, 2 ucu keskin bir kılıç olabilir. Rahatlık getirebilir ama aynı zamanda açgözlülük ve Sokrates'in dediği gibi yolsuzlukta eşlik edebilir. Memnuniyet doğal zenginliktir, lüks yapay yoksulluktur. Unutmayın, para yerine karaktere değer verin, hayallerinizi çeşitlendirin, tüm umutları tek bir hedefe bağlamak risklidir. Epiktetus'un tavsiye ettiği gibi gerçekleşme şansınızı artırmak için arzularınızı dağıtın. Sadece tek bir şey dilemeyin, mutlu olmak için birçok mutluluk kaynağına sahip olun. Bu çeşitlilik daha dengeli ve tatmin edici bir hayata yol açar. Ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlayın. Ölümlülüğün farkındalığı, hayatın gerçekten önemli yönlerine öncelik vermenize yardımcı olur. İmparator Marcus Aurelius'un söylediği gibi hayattan hemen şimdi ayrılabilirsiniz. Aurelius her günü son gününmüş gibi yaşamaya teşvik eder. Eksik olduklarınızdan ziyade mevcut nimetlerinize sahip çıkarak alçak gönüllülüğü benimseyin ve sürekli öğrenmeye kapıyı açık bırakmalısınız. Daha fazlasını öğrenmeye doğru yol alın. Suçlama ve suçluluk duygusundan kaçının, suçlu atamak verimsizlik getirir. Bunun yerine çözümlere odaklanın, Epiktetus'un söylediği gibi. Önemli olan başınıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğinizdir. Suçu atmak yerine yanıtlarınızın sorumluluğunu alın. Kendinizi işinizin etkilediği olumlu pozisyonlarla çevreleyin. Genel sosyal çevreniz esasında en çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalaması olduğunu ve kalitesinin de bu ortalama olduğunu anlayın.
Sizi neşelendiren ve ilham veren arkadaşlar seçin. Tepkileriniz kaderinizi şekillendirir, durumlara nasıl tepki vereceğinizi tanımlar. Marcus Aurelius'un söylediği gibi, olayların kendisinden daha çok hayatınız, en iyi intikam, adalette bunu yapan kişiden farklı olmaktır. Her eylemi yapın. Hayatınızın sonuncusuymuş gibi sorumluluklarınızı özenle ve dürüstlükle yerine getirmek bir amaç ve tatmin duygusu getirir. Nefret edenleri görmezden gelin, eleştirmenlere değil, siz yolunuza odaklanın. Theodore Roosevelt'in dediği gibi, övgünün insana ait olduğunu düşünen kişi eleştirmen değildir. Olumsuzluğa yanıt vermek yerine yapıcı arayışlara odaklanın. Basitliği seçin, basit bir hayat daha fazla sevinç ve daha az stres getirebilir. Hayatın karmaşıklıklarını azaltarak basitleştirin. Gerçekten önemli olan şeyler için alan yaratırsınız. Başkalarına tepkilerinizi kontrol edin, nasıl tepki vereceğinizi seçme gücüne sahipsiniz. Büyüme için yalnızca kontrol edebildikleriniz hakkında endişelenin, neyi değiştirebileceğinize odaklanın ve destansı bir şekilde söylediğimiz gibi bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir ve diğerlerini öyle kabul etmeliyiz. Günlük pozitif bakış ya da şükran, odaklanmak yerine hayata bakış açınızı değiştirebilir. Eksik olduğunuz şey, sahip olduğunuz şeyin kıymetini bilin. Bakış açınızdaki bu değişiklik, Oprah Winfrey'in ünlü sözünde olduğu gibi huzur ve tatmin duygusu getirir. Sahip olduklarınız için şükredin, temiz duygularla yolunuza devam edin. Durmayın, sonunda daha fazlasına sahip olursunuz. Eğer sahip olmadıklarınıza odaklanırsanız, hiçbir zaman sahip olamayacaksınız. Hayatın doğal bir parçası olan bu kabul, büyümeye ve yeni deneyimlere izin verir. Yunan filozof Heraklites'in dediği gibi, değişim hayattaki tek sabittir. Değişimi kabul ettiğinizde daha uyumlu ve dirençli olursunuz. Her değişiklik yeni bir şey öğrenmek ve hayata farklı bir açıdan bakmak için bir fırsattır. Değişimden korkmak yerine farklı bir bakış açısı açabileceği yeni kapıları sabırsızlıkla bekleyin. Bu metanetli ilkelerin sadece teoriler olmadığını unutmayın, bunlar hayatın iniş ve çıkışlarıyla başa çıkmak için pratik kılavuzlardır. Eğer bu içgörüleri faydalı bulduysanız, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumda paylaşın ve keşfetmeye devam edin. Bu arada abone olup ve bizi takip ederseniz minnettar oluruz. Sağlık ve sevgi ile yaşayın.